Öğren Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz çok hoş, çok güzel ve çok kolay bir örgü modelinden bahsedeceğim. Ajurlu bir model olacak arkadaşlar. Modelimde kullanacak olduğum ipim şöyle bir ip, ihraç fazlası bir ip arkadaşlar. Ortalama bebe yünüyle aynı. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Dilerseniz hemen modelin yapım aşamasına başlayalım. İpimi ve şişlerimi alıyorum ve ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi atarsınız arkadaşlar. Modelim 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ayrıca 4 sırada bir kendini tekrarlayan model. Şöyle. Evet, bir ilmeklerimizi sayalım. Çok fazla atmaya gerek yok çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 artı 2 demiştik arkadaşlar. 21 ve 22. Ben modelime lastik uygulamayacağım. Lastik istemeyen bir model çünkü. Sizler dilerseniz lastik uygulayabilirsiniz arkadaşlar. İlk sıram olduğu için ilk ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum ve burada bütün ilmeklerimi ters olarak örerek modelimin diğer tarafına geçiyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum arkadaşlar. Ben ilmeklerimi ters olarak örerken sizler hala kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Ayrıca beğeni ve yorum yaparsanız, videolarımı da beğeniyorsanız, sevdiklerinizle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde ördüm ve modelimin diğer tarafına geçiyorum. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen ilmeğimi, bakın bu ilk ilmekten sonraki ilmeğimi önceki düz bir şekilde örüyorum. Fakat şişimden çıkartmadım. Şişimin başına doladım ve tekrar bir kez daha örüyorum. Yani bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum arkadaşlar ve serbest bıraktım. İpi kendi tarafıma alıyorum. Şu ipimi 1, 2, 3. 3 tane ilmeği ters bir şekilde örüyorum. Ve bıraktım. 3 düz, 3 büz oldu birazcık ama ilmeklerim tekrar yine aynı sayısına denk geldi arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeği beraberce örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum ve 3 ilmeği beraber örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. 3 ilmeğimi beraberce örüyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Bakın ilk başta bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Yani arttırmıştık. Şimdi burada başta bir ilmekten 3 ilmek çıkartarak başladığımız için son kısımda
kesim yapmış olarak bitirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani 3 ilmeği bakın bu şekilde beraberce örerek bitirmemiz gerekiyor. Lütfen buna dikkat edin. Son ilmeğimi de örüyorum. Ve modelimin bir sonraki sırasına geçiyorum. Burada şöyle ipimi düzelteyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonrasında ise devamında gelen bütün ilmeklerimi teker teker ters bir şekilde örüyorum. Sıramızda değişiklik yok. Çok hızlı ilerleyen bir örgü modeli arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde ördüm. Modelimin diğer tarafına geçiyorum. Burada arkadaşlar şimdi yer değişikliği yapacağız. Nasıl yapacağız? İlk sıramızda bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Şimdi öncelikle 3 ilmeği kesip sonra bir ilmekten 3 ilmek çıkartacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi kendi tarafıma aldım. 1, 2 ve 3 ilmeği şu şekilde ters bir şekilde örüyorum. Sonrasında bir ilmekten yine 3 ilmek çıkartıyorum. İpi kendi tarafıma aldım. 3 ilmeği beraberce ters şekilde örerek kesiyorum ve bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet. Yani aslında bir önceki sırada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısı. Sadece yer değişikliği uyguluyoruz arkadaşlar. Bu modelimizden çok güzel yelek şal modelleri olabilir arkadaşlar. Yani ikisini takım halinde yapıp çeyizlik örgülerinizde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok hoş duracaktır. Özellikle angora tarzı iplerle yaparsanız, simli iplerle yaparsanız kendisini çok gösterecektir diye düşünüyorum. Yapacak olan arkadaşlara küçük bir tavsiye olsun. Evet, modelimin diğer tarafına geçiyorum. Burada bütün ilmeklerimi yine ters bir şekilde örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örüyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model ve ciddi anlamda hızlı ilerleyen bir model arkadaşlar. Böyle daha salaş durmasını isterseniz, daha çok hani delikli, ajurlu olsun derseniz şiş numaranızı bir tık daha büyük kullanabilirsiniz. Evet, bu şekilde modelimiz. Şimdi bir sonraki sıraya nasıl başlayacağınızı sizlere tekrar göstermek istiyorum. Ve sonrasında büyük bir parça örmüştüm. Ben sizlere onu göstereceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi bakın, bir önceki sırada ne yapmıştık? Önce 3 ilmeği ters bir şekilde örerek kesmiştik. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bir ilmekten 3 ilmek çıkartmamız gerekiyor. Çünkü yer değişikliği yapmamız lazım. Bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Sıramızı tamamlayalım. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum ve 3 ilmeği beraberce örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek,
çıkarttım. 3 ilmeği beraberce örüyorum. Evet, son ilmeğimi de ördüm. Şöyle bir görüntümüz var. Dediğim gibi sizler diğer iplerle örerseniz çok daha güzel duracaktır arkadaşlar. Benim bu ipime çok da yakışmadı açıkçası. Ama dediğim gibi sizler angora tarzı iplerle özellikle örerseniz çok çok hoş duracaktır. Ve dediğim gibi çeyizlik, yelek ve şallara çok yakışacaktır. Haricinde bluz örebilirsiniz arkadaşlar. Hırka örebilirsiniz. Bebek örgülerinde kullanabilirsiniz. Hatta altına astar geçireceğiniz takdirde bebek battaniyesi dahi olabilir. Ama en çok yakışacak olduğu yelek şal modeli bence. Şöyle göstereyim. Arka tarafı da ayrı bir model şeklinde olduğu, şöyle kabartmalı duruyor. Ben çok beğendim. Dilerseniz çift taraflı kullanabilirsiniz. Her türlü örgüye yakışan şahane bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve benimle birlikte örmeyi tercih edersiniz. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere diyorum. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.